Merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şeker tadında bebek yeleğimin anlatımını yaptım. Yeleğimizi yakından görelim. Yeleğimin alt kısmında çitlembik ve zincir örgü modellerini bir arada kullandım. Üst kısımda zincir örgü modeliyle devam ettim. Arka taraftan da görüntüsü bu şekilde. Keyifle ördüğüm bir model oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi umuyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olduğunuzda zil simgesine dokunarak bildirimleri açıp yeni yükleyeceğim videolardan, modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeleğimizin bedeni 1-1,5 yaşa uygun. Ölçülerimiz, beden genişliğimiz 28 santim, beden boyu 34 santim. Rahatlıkla 2 yaş civarına kadar kullanılabilecek ölçüde. Yeleğimde kullandığım malzemeler 2 yumak kartopu Baby One, 1,5 yumak kadar kullandım. 3 adet düğme ve 3,5 numara şişleri kullanarak yeleğimi hazırladım. Farklı ip tercih etmek isteyenler bu ip yerine Nako Elite Baby, Himalaya Bebe Lux, Himalaya Super Lux gibi ipleri de kullanabilirler. Dilerseniz Alize Baby Best ipini de kullanabilirsiniz. Ancak Alize'nin ipi bir tık daha kalın bir ip olduğu için yeleğiniz enden ve boydan 1 santim kadar daha büyük olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurarak ip tercihinizi yapabilirsiniz. Yeleğimize arka parçadan alt kısımdan başlayacağız. Alttan başlayarak parçamızı örüp sonrasında ön parçalarımızı da örüp yanlarda ve omuzlarda birleştirme yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Videomu izleyip beğeni ve yorumlarıyla destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepimize keyifli örgüler diliyorum. Malzemelerimiz hazırsa hemen bu güzelliğimizin yapımına başlayalım. Yeleğimi örmeye arka parçayla başlıyorum. Parçam için şişime 67 ilmek attım. İlmeklerimi 4 diş haroşa örüp geldim. Şu an ön yüzdeyim. Örgüm boyunca sıra başındaki 6 ilmeğim ve sıra sonundaki 6 ilmeğim haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerimle model kuruluna başlıyorum. Bu modelimizi normalde arka yüzde kurmaya başlıyoruz. Bu yüzde yapacağımız işlem hemen başlayalım. Sıra başındaki ilk 6 ilmeği haroşa olarak örerek başlıyorum. Haroşalarımı sürekli düz örerek yapıyorum. Siz sürekli ters örerek yapıyorsanız da aynı şekilde devam edebilirsiniz. 5, 6. 6 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ipimi arkada, 1 ilmek örmeden alıyorum. Ve tekrar ipimi öne alıp 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersten sonra tekrar ipimi arkaya alıyorum ve bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar öne aldım. 5 ters. 2, 3, 4, 5 ve ipimi arkaya alıp bir tane örmeden aldım. Bu sıramızda takip edeceğimiz sıralama bu şekilde olacak. 5 ters, bir tane örmeden al şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa kısmı gelene kadar örüp geliyorum. Sıramın sonunda sol şişimde 6 ilmeğim kaldı. Sıra başında olduğu gibi onları haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüze geçiyorum. Esas modelimi kuracağım sıram bu sıram olacak. İlk 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzde örmeden aldığımız şu bir ilmeğimiz arka yüzde sürekli ters olarak örülecek. Bu ilmek örgü boyunca aslında alttaki modelli kısım boyunca hiç değişmeyecek. Yani ön yüzde bu ilmeği örmeden alacağız. Arka yüzde ters olarak öreceğiz. Böylece zincir örgü modelini bu ilmekte uygulamış olacağız.
6 haroşadan sonra ipimi öne aldım. Bir tane ters örüyorum. Sonrasında önümde ön yüzde ters ördüğüm 5 tane ilmeğim var. Şu an düz olarak gözüküyorlar burada. İlk ikisini düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Bir ilmek örmeden şişime aldım. İpim bu şekilde öndeyken geri kalan 2 ilmeğimi yine düz olarak öreceğim. Şöyle 1 2. Böylece bu örmeden aldığım bir ilmeğin üzerine bir tane dolamış oluyorum. Tekrar bu ön sırada örmeden aldığım ilmeğe geldim. Bunu ters olarak örüyorum. Arada bir ters. Sonrasında 2 düz örüyorum. Yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bu ipim öndeyken 2 ilmek daha düz öreceğim. İpim öndeyken onları bu şekilde ördüğüm için bunun üzerine bir tane dolamış oluyorum. 2 2 düz 2 düz, bir ters, 2 düz ve tekrar motif yapacağım ilmekteyim. İpimi öne aldım. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İpim öndeyken 2 düz, bir ters, 2 düz. Tekrar ipimi öne alıyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İpim önde, 2 düz, bir ters, 2 düz. Tekrar ipimi öne aldım. İlmeğimi örmeden aldım. 2 düz, bir ters, 2 düz. Ve tekrar ipimi öne alıp devam ediyorum. Bu şablonu takip ederek sıramı tamamlayacağım. Sıra sonunda yine şurada en son bir ters ördükten sonra 6 tane haroşamı örüp sıramı tamamlayıp ön yüze geçiyorum. Bir sonraki ön yüzdeyim. Modelimin ikinci sırasındayım. Modelimiz 4 sırada tamamlanan bir model. 6 ilmek haroşadan sonra önümde zincir ilmeklerim oluşmaya başladı. Söylediğim gibi bu ilmekleri daima ön yüzde örmeden alıyorum. İpim arkadayken bu ipimi şişime örmeden aldım. İpimi öne alıyorum. Önümdeki 2 ters ilmeği yine ters olarak örüyorum. 2 ters ilmekten sonra bir önceki sırada üzerine ip doladığım esas motifimi kuracağım. Üzerine kuracağım ilmeğim var. İpim öndeyken bu ikisini bu şekilde şişimin üzerine aldım. Bir tane daha şöyle doluyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Tekrar geldim, zincir ilmeğime geldim. Bu ilmeğimi örmeden şişime taktım. Tekrar 2 ters. İpim öndeyken üzerine ip doladığım bu ilmeğimi bu şekilde şişime alıyorum. Üzerine bir tane daha dolama yapıyorum ve diğer ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani 2 ters, bir ilmeği örmeden al, 2 ters. Motif aralarını bu şekilde örüyorum. Sonrasında bu 2 ilmeği şişime takıyorum. Böyle önden arkaya doğru bir tane dolama yapıyorum. 2 ters, bir ilmeği örmeden al, 2 ters. Tekrar ipim öndeyken ilmeklerimi örmeden alıyorum. Üzerine bir tane daha doluyorum ve arada 2 ters, bir tane örmeden al ve 2 ters örüyorum. Bu sıralamayı takip ediyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Sonda 6 haroşamı örüp bir sonraki sıraya geçiyorum. Bir sonraki sırama geldim. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimin 3. sırası olacak. Baştaki ilk 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne aldım.
Arkada ön sırada zincir ilmek olan ilmeğim, arka sırada onu ters olarak örüyorum. Ve sonrasında önümdeki 2 düz ilmeği düz olarak örüyorum. Ve ipimi öne aldım. Önceki sıralarda üzerine dolama yaptığım ilmeğim var. Burada 3 ilmek gözüküyor. Yine bu ilmekten 3 ilmek çıkararak ilerleyeceğim. Şişimi ilmeklerimin içinden batırıyorum. Bir kere örüyorum ama burada örerken bu şekilde ipimi şişimin üzerinden değil de bu şekilde alttan dolayarak bir kez örüyorum. Ama bu iplerimi sol şişimden çıkarmıyorum. Sağ şişimin üzerine bir kere dolama yapıyorum. 2 oldu. Bir kez daha aynı ilmekleri öreceğim. Bu şekilde. Bu sefer alttan değil de ipimi üstten. Şöyle üstten geçirerek bir kez daha örmüş oluyorum. Ve ilmeklerimi çıkardım. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum bu kısımda. Tekrar önümdeki 2 ilmeği gördüğüm gibi düz olarak örüyorum. 1 2 2 ilmekten sonra yine zincir ilmek kısmına geldim. 2 düz, 1 ters, 2 düz. Araları bu şekilde örüyorum ve tekrar motifin olduğu ilmeğe geliyorum. 3 ilmeğimin içinden şişimi bu şekilde geçiriyorum. İlmeklerimi bir kez alttan üste doğru bu şekilde ipimi geçirerek örüyorum. Bir tane doluyorum ve bir kez daha bu sefer üstten alta doğru olacak şekilde ilmeğimi örüyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Aralarda 2 düz, 1 ters ve 2 düz. Motifimizi tekrar edelim. 3 ilmeğin içinden şişimi batırdım. İpimi şişin altından geçirecek şekilde ördüm. Bir tane doladım. Bir kez de üstten geçirerek ördüm. 3 ilmekten 3 ilmeği çıkardım. Aralarda 2 düz, 1 ters ve 2 düz. Ve tekrar motif ilmeğime geldim. Bu şekilde ilerliyorum. Sıramı tamamlayıp bir sonraki ön yüze geliyorum. Örgümün bir sonraki ön yüzündeyim. Baştaki 6 haroşamı ördüm. Önümdeki zincir ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Ve ipimi öne alıp bir ilmek ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Şu an sol şişimdeki 5 ilmeğimle motifimi oluşturacağım. Öndeki ilk 2 ilmeğimi birlikte alacağım. Ama bu ilmekleri birlikte alırken ilmek yönü şöyle soldan sağa doğru bakacak şekilde alıyorum. İkinci ilmeğimin şu kısmından şişimi batırıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Aradaki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Kalan 2 ilmeği yine birlikte alacağım ama bu defa sağdan sola doğru dönecek şekilde, şu şekilde ilmeklerimi birlikte alarak düz olarak örüyorum ve ilk motifimi oluşturmuş oldum. Şimdi arada bir ters, ipimi arkaya alıp bir ilmeği örmeden al ve bir ters örüyorum. Bu sırada aralar böyle olacak. Bir ters, bir ilmeği örmeden al, bir ters yapacağız ve motif kurulumunu yapacağız. Motifimizi tekrar edelim. Önümüzdeki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şu kısmından şişimi batırarak birlikte alarak örüyorum. Düz olarak örüyorum. Arada bir ilmek düz olarak örüyorum. Ve kalan 2 ilmeği de ilmeklerimin sağından, şuradan ipimi batırarak birlikte alarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Aralarda bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters. Motifimizi tekrar edelim. 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte alarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Ve kalan 2 ilmeği de sağdan sola doğru olacak şekilde birlikte alarak örüyorum.
Aralarda bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters. Son bir kez motifimizi tekrar edelim. Önümdeki iki ilmeği sola doğru olacak şekilde alıyorum, birlikte alıyorum, bir ilmek düz örüyorum ve kalan iki ilmeği de sağa doğru olacak şekilde birlikte alarak ördüm ve motifimi tamamladım. Arada bir ters, bir ilmeği örmeden al ve bir ters. Modelimizin son sırasını da bu şekilde örerek bu motifimizi tamamlamış olacağız. Sıra sonuna kadar örelim. Bu sıramızı tamamlayıp bir sonraki arka yüzümüze geçelim. Modelimin ilk motiflerini 4 sıra örerek tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve bu ilk model sırasını tekrar ederek devam ediyorum. Burada örmüş olduğumuz ilk ters sırada model kurulumunu yapmıştık. O sıranın tekrarını birlikte yapalım. Bu sıramızda birlikte örerek devam edelim. Sıra başındaki 6 ilmeğimizi, haroşelerimizi örelim. 2 3 4 5 6 6 haroşeden sonra önümdeki zincir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önümde 2 ilmek düz örüyorum. 1 2 2 ilmek düzden sonra ipimi öne alıyorum. Önümdeki bir ilmeği örmeden sağ şişime takıyorum. İpim bu şekilde öndeyken 2 ilmek daha düz öreceğim. Böylece bu örmeden almış olduğum ilmeğin üstüne bir ilmek dolamış oluyorum. Buradaki ilmeği 2'ye çıkarmış oluyorum. Tekrar şimdi ön taraftaki zincir ilmeğimin olduğu yere geldim. Onu ters olarak örüyorum. Yani arada bir ilmek ters örerek devam ediyorum. Bir ilmek tersten sonra 2 düz. İpimi öne alıyorum. Bir ilmeği örmeden aldım. İpim öndeyken 2 düz, bir ters ve 2 düz. Tekrar ipimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. İpim öndeyken 2 düz, bir ters ve 2 düz. İpimi öne aldım. Bir ilmeği örmeden aldım. İpim öndeyken 2 düz, bir ters ve 2 düz. Motifimizin ilk kurulum sırası bu şekilde. Bu 5. sıra, arka sırada yani modelin ilk sırası olmuş olacak. Böylece her 4 sırada bir motiflerimi tekrar ederek bu modelimde ilerleyeceğim. Şimdi sıramı devam edip tamamlıyorum. Sonraki aşamaları önceki sıralarda gösterdiğim şekilde her 4 sırada bir tekrar ederek motiflerimi oluşturarak devam edeceğim. Arka parçam kol kesim hizasına gelene kadar, istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamlayıp geliyorum. Yeleğimin arka parçasını kol kesim hizasına kadar örüp geldim. Buradaki ilk haroşa dişten itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 44 diş oluncaya kadar örgümü örüp geldim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu arka yüzde sadece ilmeklerimi ilmek yönüne göre öreceğim. Yani ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örerek bu sıramı tamamlayacağım. Bu alttaki model kısmını şimdi tamamlamış olduk. Buradaki kol kesiminden sonra yine yanlar 6 haroşa olarak devam edecek. Üst kısım sadece şu arada uyguladığımız zincir modelini uygulayarak devam edecek. Çitlenbik modelimizi burada tamamlıyoruz. Bundan sonra devam etmiyoruz. Şimdi sıramızı söylediğim gibi ilmek yönüne göre örerek tamamlayalım. Sıra başındaki 6 haroşamı örüyorum.
Sonrasında ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz, ters ilmeklerimi ters, düz ilmeğimi düz, tersi ters, düzü düz örerek bu sırayı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz ve kol kesim işlemini yapıyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Bu sırada her iki taraftan 4'er ilmek eksiltme yaparak kol oyuntusunu sağlamış olacağım. Bu üst tarafta kullanacağımız zincir modeli zaten biraz örgüyü toplayan bir model olduğu için kenarlarda 4'er ilmek eksiltme yapmak yeterli olacak. Hemen uygulamaya başlayalım. Sıra başındaki 6 haroşamızı örüyoruz. Bu kısım örgümüzün sonuna kadar sabit bir şekilde aynı şekilde devam edecek. 6 haroşadan sonra önümdeki düz ilmeğimi örmeden alıyorum her zamanki gibi. Sonrasında ipimi öne alıyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak örüyorum. Şu şekilde ikisini birlikte alıp ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki bir ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpimi tekrar öne alıyorum. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmek eksiltmiş oldum. Tekrar önümdeki ipimi arkaya aldım. Önümdeki düz ilmeği örmeden aldım. Ve tekrar ipimi öne aldım. Yine önümdeki 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum ve 3 olmuş oldu. 3 ilmek eksiltme yapmış oldum. İpimi arkaya alıyorum. Önümdeki bir ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Ve sonrasında son bir kez 2 ilmeği birlikte alarak buradaki kesimi tamamlamış olacağım. İpimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum ve 4 olmuş oldu. Arada 4 ilmek eksiltme yapmış oldum. Sıra başındaki ilk 2 motifte 4 tane eksiltme yaptıktan sonra geri kalan ilmeklerimi bir süre bir ters bir düz olarak öreceğim. Düz ilmeklerimi örmeden alıp ters ilmeklerimi örerek devam edeceğim. Sıra sonunda yine aynı hizaya gelene kadar, yani şuradaki 2 motif kalana kadar, şu hizaya kadar gelinceye kadar o şekilde örerek devam ediyoruz. Şimdi önümdeki düz ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. İpimi öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Öne alıp bir ilmek ters örüyorum. Bu şekilde bir ilmeği örmeden al, bir ilmeği ters ör, bir ilmeği örmeden al, bir ilmeği ters ör şeklinde sıramızı dediğim kısma kadar tamamlıyoruz. Sıra sonunda şimdi 2 motifimiz kaldı. Baştaki işlemi aynı şekilde uyguluyoruz. En son bir ilmek örmeden şişimi aldım. Düz ilmeği önümdeki 2 ilmeği ters olarak birlikte alıyorum. Bir tane eksiltme yapmış oldum. İpimi arkaya alıp bir ilmek düz olarak örmeden şişimi alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp sıradaki 2 ilmeği ters olarak birlikte alıyorum. 2 tane eksiltme, 2 ilmek eksiltme yapmış oldum. Önümdeki düz ilmeği yine örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 3 ilmek eksiltme yapmış oldum. Arada bir ilmek örmeden aldım ve son bir kez önümdeki 2 ilmeği ters olarak örüyorum ve 4 ilmek eksiltme yapmış oldum. Sıra sonunda da aynı şekilde önümdeki bir ilmeği örmeden alıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Kol kesimimizi tamamlamış olduk. Böylece başka bir işlem yapmayacağız. Bundan sonraki ilmeklerimizi bir süre herhangi bir işlem yapmadan öreceğiz. Yeleğimizin boyu istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzün arka yüzündeyken kenarlardaki 6 haroşalardan sonra ilmeklerimizi ilmek yönüne göre bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak öreceğiz. Birlikte biraz örelim. Altı ilmekten sonra örmeden aldığım ilmekleri, öndeki düz ilmekleri ters olarak örüyorum.
Sonrasında düz. Bir ters, bir düz. Bundan sonraki arka yüzler hep aynı şekilde olacak. Kenarlar 6 ilmek haroşe, orta kısımlar bu şekilde bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak devam edeceğim örgüme. Sıramızı tamamlayıp ön yüze geliyoruz. Sonraki ön yüze geldim. Zincir modelimi uygulayarak sıramı tamamlayacağım. 6 haroşadan sonra önümdeki düz ilmekleri örmeden alıp ters ilmekleri öreceğim. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. İpim arkadayken düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düzleri örmeden alıyoruz. Tersleri örüyoruz. Söylediğim gibi bundan sonraki ön yüzler bu şekilde olacak. Arka yüzlerde de bir ters bir düz örgümüz biraz önce gösterdiğim şekliyle devam edecek. Bundan sonra herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde örgümü örüp tamamlayıp geliyorum. Arka parçamın üst kısmında bir miktar ilerledim. Şimdi bu parçanın yaka kısmını oluşturmaya başlayacağız. Şuradaki model bitiminden sonra ilk kesim yaptığım sıradan itibaren sayalım. Şu haroşadan itibaren saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 haroşa diş. Şu kısımdan itibaren 16 diş olana kadar örgümü ördüm. Şimdi yaka kısmı için olan ilmeklerimi haroşaya çevirerek bu sırada örgüme devam ediyorum. Yine baştan 6 ilmeğimi haroşa örerek başlıyorum. Altı haroşadan sonra önümdeki 7 ilmeği zincir örneğiyle devam ettireceğim. Yani 7 ilmek boyunca düz ilmekleri örmeden alıp ters ilmekleri örerek devam edeceğim. 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmekten sonra yaka kısmı için olan ilmeklerime başlıyorum. İlmeklerimi haroşa öreceğim yaka kısmındakileri. Yani dolayısıyla ön tarafta düz olarak öreceğim bütün ilmeklerimi. Siz haroşalarınızı tabi ters, bütün ilmeklerinizi ters örerek, sürekli ters örerek yapıyorsanız benim düz örgü ördüğüm yerlerde ters örerek devam edeceksiniz. Sıra sonunda 13 ilmek sıra sonunda kalana kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şu an sonda 13 ilmeğim kaldı. Önümdeki 7 ilmeği zincir örneğiyle devam ediyorum. Ve 6 haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Bundan sonra bu orta kısımda, yaka kısmında ilmeklerimizi haroşaya çevirmiş olduk. Bu kısımda 4 diş haroşa oluncaya kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz. Sonrasında ortadaki yaka ilmeklerimizi keserek omuzlara devam edeceğiz. Parçamın boyun kısmı için oluşturduğum haroşalar 4 diş olana kadar devam ettim. Şu an şişimde 59 ilmeğim var. İlmeklerimi omuzlar için 19 ilmek, boyun için 21 ilmek olacak şekilde ayırdım. Bu sırada ilk 19 ilmeğimi, omuz için olan 19 ilmeğimi öreceğim. Yaka kısmı sonrasında yaka kısmı olan 21 ilmeğimi keserek devam edeceğim ve diğer omzumu öreceğim ve ayrı ayrı omuzlarıma bir süre daha devam ederek parçamı tamamlayacağım. Sıra başında ilk 19 ilmeğimizi ayrıcımızın olduğu noktaya kadar örüp başlıyoruz. Sıra başındaki ilk 19 ilmeğimi ördüm, omzumu tamamladım. Şimdi boyun için olan ilmeklerimi bir tığ yardımıyla keserek devam edeceğim. Sol şişimizdeki ilk ilmeğimizi tığımızın üstüne alıp örüyoruz. Bir ilmek daha tığıma alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum.
Bir ilmek tığımın üstüne alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek alıp ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde çok basit bir yöntemle ilmek kapatmamızı yapıyoruz. Sol şişimizin üzerinde diğer omzumuz için 19 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi kesip geliyoruz. Boyun ilmeklerimi kesip tamamladıktan sonra şişimde yine 19 ilmeğim kaldı diğer omzum için. Bu ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şu an her iki omzumda şişimin üzerinde bunları ayrı ayrı tamamlayacağım. Öncelikle bu omzumu birkaç sıra daha istediğim uzunluğa gelene kadar, yeleğimin boyu istediğim uzunluğa gelene kadar bu tarafı tamamlayacağım. Sonrasında buradan ipimi kopartıp şu kısma tekrar ipimi bağlayıp diğer omzumu da tamamlayacağım ve arka parçamız bitmiş olacak. Parçamın ilk omzunu tamamladım. Buradaki kesim işleminden sonra 2, 4, 5 haroşa diş daha örüp tamamladım. Buradaki ilmeklerimi kapatmayacağım. Farklı bir şiş üzerine alıp bekleteceğim. Daha sonra ön parçayla bir tığ yardımıyla bu parçayı birleştireceğim. Buradaki ipimi koparıyorum. İpimi tekrar şöyle örgümü çevirip şu kısma bağlıyorum ve buradan ikinci omzumu da örmeye başlıyorum. Diğeriyle aynı şekilde ön taraftan bakıldığında 5 haroşa diş oluncaya kadar bu parçamı da örüp oradan da ipimi yine kopartıyorum. Her ikisini de şişte bekletiyorum ve ön parçama geçiyorum. Yeleğimizin arka parçasını tamamlamış olduk. Omuz detayımız bu şekilde. Şimdi ön parçalara devam edeceğiz. Arka parçada olduğu gibi alt kısımdan başlıyoruz. Ön parçamız için şişimize 37 ilmek atalım. İlmeklerimizi 4 diş aracı oluncaya kadar örüp geliyoruz. Yeleğimin ön parçası için şişime 37 ilmek attım. Onları 4 diş arası örüp geldim. Şu an ön yüzdeyim. Bu modelimizi biliyorsunuz arka sırada kurmaya başlıyoruz. Bu sırayı ona hazırlık olması açısından aynı arka parçada olduğu gibi onunla birebir aynı şekilde öreceğim. Arkada olduğu gibi kenarlardaki 6'şer ilmeğimizi haroşa olarak devam edeceğiz. Hemen sıramıza başlayalım. Sıra başında 6 ilmek haroşa örüyorum. 6 haroşadan sonra bir ilmek ipim arkadayken bir ilmek örmeden alıyorum. Öne geçiyorum. İpimi öne alıyorum ve 5 ters örüyorum. 3 4 5 tekrar ipimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp 5 ters örüyorum. 5 tersten sonra bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar 5 ters. 3 4 5 bir ilmek örmeden alıyorum ve arada 5 ters. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar örgümü ördüm. Şu an burada son bir kez örmeden ilmek aldım. Sol şişimde 6 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa olarak örerek sıramı tamamlamış oluyorum. Ön yüzü bu şekilde tamamlıyorum ve arka yüze geçiyorum. Bu sıra ilk model sırası olacak. Bu sırada model kurulumunu yaparak ön parçada ilerleyeceğim. Arka parçamızın bu alt modelli kısmını 44 haroşa diş kenarlar 44 haroşa diş oluncaya kadar ya örmüştük. Aynı hizaya gelene kadar parçamızı örüp geliyoruz. Ön parçamın alt kısmını tamamladım. Arka parçayla aynı hizaya gelinceye kadar ördüm. Şu an örgümün arka yüzündeyim. Birlikte bu arka sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde kol kesim işlemine başlıyoruz. Sıra başındaki haroşalarımı örerek başlıyorum.
Bu sırada yapacağımız farklı bir işlem yok. Sadece ilmeklerimizi ilmek yönüne göre örerek örgümüzü tamamlayacağız. 6 haroşadan sonra bir ters, bir düz, sonrasında 3 tane ters ilmeğim var. Onları ters, düz ilmeği düz, ters ilmeği ters olacak şekilde sıramızı tamamlayıp ön yüze geçiyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Bu benim sağ ön parçam olacak. Dolayısıyla kol kısmı bu tarafta olacak. Şuraya kadar ilmek kesmeden devam edeceğim. Şu kısma geldiğimde buradan aralarda eksiltmeler yaparak buradaki kol kesim işlemini tamamlamış olacağım. Bu sıranın başında ilk iliğimizi de açacağız. Modelimiz üst tarafta 3 düğmeli olacak. Sıra başındaki ilk 3 ilmeğimizi örelim. Sonrasında bir tane dolama yapıyorum ve sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan birlikte alarak örüyorum. İlk iliğimi açmış oldum. Bundan sonra 7 haroşa diş arayla 2 ilik daha açacağız. Toplam 3 tane ilikle buradaki çalışmamızı tamamlayacağız. 6 haroşadan sonra zincir örneğinde dediğim gibi örgüme devam ediyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek ipim arkadayken örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmeği ters örüyorum. Şimdi söylediğim hizaya kadar örüyorum. Son olarak burada bir tane ilmeği örmeden aldım. Bu kısımda arkada olduğu gibi aralarda eksiltme yapacağım. İpimi öne aldım. Önümdeki 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak örüyorum. Bir ilmek eksiltme yapmış oluyorum. Sonrasında ipimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum ve ikinci eksiltmemi yapmış oluyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar ipimi öne alıp 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıp bir ilmek örmeden alıyorum. 3 tane eksiltme yapmış oldum. Son bir kez 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Ve 4. kez eksiltme yapmış oldum. Ve sıramı tamamlıyorum. Arka parçada olduğu gibi aralarda 4 ilmek eksiltme yapmış olduk kol kısmında. Arka yüzümüze geçtik. Bundan sonra artık bir süre farklı bir işlem yapmadan ilerleyeceğiz. Kenarlarda 6'şar ilmek haroşe, orta kısımda da zincir örneğini uygulayarak örgümüze devam edeceğiz. 6 haroşeden sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ilerliyorum. Sıra sonunda yine 6 haroşamı örüp sıramı arka yüzümde tamamlıyorum. Yaka kısmını oluşturacağımız kısma kadar bir süre örüp geleceğiz. Bu kısımda 7 haroşa arayla dediğim gibi iliklerimizi açmaya unutmayalım. Biraz ilerleyip geliyoruz. Parçamın üst kısmında biraz ilerledim. Şuradaki ilk haroşadan itibaren saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şuradaki model bitiminden itibaren 13 diş olana kadar ilerleyip geldim. Şimdi yaka kısmımızı oluşturmaya başlayacağız. Şişimizin üzerindeki ilmeklerimizin ilk 20 tanesini haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Bundan sonra kalan ilmekleri aynı şekilde, yani buradaki 7 taneyi zincir örneği ve kalan 6 taneyi haroşa olarak örerek devam edeceğiz. Arka parçada ilmeklerimizi haroşadan sonra 4 diş oluncaya kadar bu kısmı haroşa devam etmiştik. Aynı şekilde olacak. İlk 20 ilmeğimizi haroşa örerek başlıyoruz. 19 ve 20. Sonrasında dediğim gibi bu kısmı olduğu gibi devam edeceğiz. Omuz olarak devam edecek.
Ve sıramı tamamladım. Arka yüze geçtiğimde yine aynı şekilde ilk 13 ilmeğimi olduğu gibi örüyorum. 6 ilmek haroşa. Devamındaki 7 ilmeğimi zincir örneği, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters, 7 ilmeğimi bu şekilde tamamladım. Sol şişimde 20 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece ön yüzde ilk haroşa dişimizi oluşturmuş olduk. Üzerine 3 tane daha örelim. 4 haroşayı tamamladıktan sonra bir kısmını kesip bir kısmıyla omza devam edeceğiz. Şuradaki ikinci ilikten sonra 2, 4, 6 haroşa örmüşüz. Bir haroşa diş daha ördükten sonra son iliğimizi de burada açmayı unutmayalım. 4 haroşayı tamamlayıp geliyoruz. Yaka kısmı için 4 haroşa diş örüp geldim. Şimdi yakamı keseceğim. Şişimin üzerinde omuz için 19 ilmek kalana kadar bu taraftaki ilmeklerimi kesiyorum. Arka parçada olduğu gibi bir tığ yardımıyla ilmeklerimi kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi aldım ve ikisini birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bir ilmek tığımın üzerine alıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Böylece kesimlerime devam ediyorum. Şişimin üzerinde 19 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kesiyorum. Parçamın yaka kısmını kestim. Şimdi şişimde 19 ilmeğim kaldı. Bu ilmekleri bir süre daha arka parçada olduğu gibi, şu kısımda olduğu gibi omuz için örmeye devam etmemiz gerekiyor. Ne kadar öreceğiz? Şöyle hemen bakalım. Arka parçamızda şuradaki model bitiminden sonra şuradan sayarsam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 diş olana kadar örmüşüm. Ön parçamızı da yine aynı hizadan şuradan saydığımızda 26 diş olana kadar parçamızı uzatıyoruz. Ondan sonra tamamlamış olacağız. Arkadan her zaman ön parçayı bir diş fazla yapıyoruz ki omuz kısımlarımız daha muntazam bir şekilde dursun. Parçamızı tamamlayıp geliyoruz. Ön parçamı tamamladım. Söylediğim gibi şu kısımdan itibaren saydığımda 26 diş oluncaya kadar ördüm. Şuradaki kesim yaptığımız yerden itibaren sayarsak da 2, 4, 6, 8, 9. 9 diş kesimden sonra 9 diş örüp parçamızı tamamladım. İlmeklerimi kesmeden şiş üzerinde bekletiyorum. Ve sıra geldi diğer parçaya. Alt kısmı örüp geldim ben. Şimdi bu parçamızda da bununla birebir aynı işlemleri yaparak örgümüzü, yeleğimizi tamamlayacağız. Tabii ki aralarındaki tek fark bu yaka ve kol kısımlarının simetrik olarak yer değiştirmesi olacak. Bu parçamızda yaka kısmı bu kısım olduğu için şuradaki ilk sıramızda kesim işlemlerini bu tarafta, şurada yapmıştık. Bu parçamızda da sol parçamız olduğu için, kol bu tarafta olduğu için şimdi burada ön yüzde sıramıza başladığımızda şu kısımlarda aynı aralarda kesme işlemini yapıp kol kesimini tamamlayacağız ve parçamıza sonrasında buradaki anlatımı takip ederek aynı şekilde diğer parçamızda örüp tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin sol ön parçasını örmeye devam ediyorum. Kol kısmı bu taraf, şu kısımda eksiltmeler yaptım. Toplamda 4 ilmek burada eksiltme yaptıktan sonra diğer parçada olduğu gibi şuradan itibaren 13 diş olana kadar örgümü ördüm. Şimdi yaka kısmını hazırlayacağımız yere geldik. Şu an örgünün arka tarafındayım. İlmeklerimi haroşaya çevirerek yaka kısmı için devam edeceğim. Şişimdeki ilk 20 ilmeğimi haroşa olarak örüp gerisini normal şekilde devam ederek bu sıramı tamamlıyorum. Birlikte örelim. 2, 3, sol şişimin üzerinde sonda 13 ilmek kalana kadar haroşa olarak örüyorum ilmeklerimi.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, şöyle 13 kalmış oldu. 20 ilmek örmüş oldum. Geri kalan ilmeklerimi de normal şekilde örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve 6 haroşa. Böylece yakamız için ilk haroşa dişimizi oluşturmuş olduk. Diğer parçada olduğu gibi bu kısımda 4 diş haroşa oluncaya kadar örüp geliyoruz. Yaka kısmı 4 diş haroşa oldu. Şu an ön yüzdeyim. Bu sırayı örüp arka yüze geçtiğimde şurada sıra başında kesme işlemini yapmaya başlıyorum. Ön yüzde bir sıra daha örüp arka yüze geldim. Sıra başındaki ilmeklerimi keserek başlıyorum. Sıramın sonunda omzum için toplamda 19 ilmek kalacak. Oraya kadarki ilmeklerimi kesiyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 elimdekiyle beraber 19 ilmeğim kaldı. Bundan sonrası artık normal şekilde örgüme devam edeceğim. Diğer ön parçada omuz için kaç sıra ördüysek aynı şekilde örerek bu parçamızı da tamamlayacağız. Bu kısımda 9 haroşa örüp parçamı tamamladım. Şimdi sıra geldi omuzlarımızı birleştirip yan dikişlerimizi yapmaya. Öncelikle omuzlarımızı birleştirerek devam edeceğiz. Arka parçamızı bu şekilde önümüze yerleştiriyoruz. Onun üzerine şu an bu parçamda ipim ön yüzde. Böylece arka parçanın üzerine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Ön yüzler içeride kalacak şekilde. Ve parçalarımı şöyle çevirip elime alıyorum. Bir tığ yardımıyla ikisini birleştireceğim. Kolay ve güzel bir teknik kullanacağız. Tığıma hemen şişimdeki ilk ilmeği alıyorum. Bir tane de ön taraftan ilmek alıyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bir tane ön taraftan, bir tane arka taraftan. Her iki şişten birer ilmek alıyorum. Ve tığımdakiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Bir tane öndeki şişten, bir tane arkadaki şişten ilmek alıyorum. Ve üçünü birlikte örüyorum. Bir buradan, bir buradan, birer ilmek alıyorum. Tığımın üstündekiyle beraber üçünü birlikte örüyorum. Böylece omuzumuzdaki ilmekler bitene kadar devam ediyoruz. Ve ipimi sabitliyorum. Bakalım şöyle. Ön yüzde dikişimizin görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi herhangi bir kabarıklık vesaire olmaksızın muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi şöyle burada ipimizi sabitliyoruz, koparıyoruz. Diğer ön parçamızı da getirip bu şekilde yerleştiriyoruz. Yine iç tarafta kalacak şekilde ön yüz. Yine bu şekilde omuzlarımızı tutuyoruz. Aynı işlemi bu omzumuza da uygulayıp geliyoruz. Yeleğimizin omuzlarını birleştirdik. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi yan dikişlerimizi yapmaya. Dikişlerimizi ön yüzde yapacağız.
parçalarımızı şu şekilde tutarak bu kenardaki tırtıklardan karşılıklı alarak dikişimizi yapacağız. Ben ipimi arka parçaya sabitledim. İpimi şöyle bir esnetiyorum. Dikişe başlamadan önce. Sonrasında hemen buradaki parçamın ucundaki ilk tırtıktan şuraya batış yapıyorum. Ve karşıdakini de aynı şekilde en alttaki sıradan şuradaki ilk tırtığın ucundan batıyorum. Şimdi karşılıklı olarak bu tırtıkları takip ederek dikişimi tamamlayacağım. Şöyle şuradan sıra başındaki tırtığa batış yapıyorum ve hemen karşıdakine batış yapıyorum. Bir taraftan tırtıklara batış yaparak dikişimi yapıyorum. Şöyle. Bir bu taraftan alıyoruz. Bir bu taraftan alıyoruz. Biraz ilerleyip size göstermek istiyorum dikişleri. Evet. Bu şekilde dikiş yokmuş gibi iz bırakmayan, içte de yine hiçbir kabarıklık olmayacak şekilde bir teknik kullanıyoruz. Her iki tarafta dikişlerimizi tamamlayıp geliyoruz. Yan dikişlerimizi yapıp yeleğimizi tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum dikişimizi. Gördüğünüz gibi güzel bir görüntü elde etmiş oluyoruz bu teknikle. Şimdi geriye son bir işlem kaldı. O da düğmelerimizi dikmek. Ben bu şekilde ince düğmeler tercih ettim. Siz istediğiniz, zevkinize uyan modelleri elbette tercih edebilirsiniz. Bu şekilde üst kısımda 3 düğümümüzü dikip ondan sonra hazır hale getirmiş olacağız yeleğimizi. 1-1,5 yaşa uygun olarak hazırladığımız yeleğimizi tamamladık. Çok keyifle hazırladığım bir model oldu. Dilerim sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı iletirseniz çok memnun olurum. Yeni videolarda, yeni modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.